Herkese merhaba. Bugünkü konumuz biyostimülan dolgular. Bunlarla ilgili size detaylı bilgi vereceğiz. Bunların en büyük örneklerinden birisi de radyes dolgu. Aslında biraz radyes dolgu üzerine duracağız çoğunluk olarak. Evet, konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Kübra Hanım. Her Kübra'cığım zamanki hoş gibi. geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Valla her zamanki çok güzel duruyorsun. Siz de öyle. Evet, hazır mıyız Enerjimiz peki? yerinde bugün. Evet. Peki çalıştın mı sen sorulara? Ben bunlara baktım, böyle bayağı sorularımız da var. Hazır mısın? Hazırım. Süpersin. Kendime Zaten, güveniyorum. zaten her zaman Evet. yaptığımız şeyler, hastalara anlattığımız aslında durumlar Aynen. bunlar. Bunları biraz daha geniş kitlelere ulaştırmak için şimdi başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Evet, ben ilk önce biyostimülan dolgular diye sonuçta. Biyostimülan nedir? Nasıl çalışır? Bununla ilgili biraz başlayalım, sonra radyes dolguyla ilgili devam edeceğiz. Tamamdır. Şimdi biyostimülan aslında isminde gizli. Yani dokuları stimüle eden demek. Evet. Şimdi biz bu biyostimülasyonu aslında normal hyaluronik asit bazı dolgularla da yapabiliyoruz. Ama hyaluronik asitle ilgili ne biliyoruz? Sürekli yapıldığı zaman yüzü birazcık hacimlendirdiğini, şişirdiğini biliyoruz. Evet. Biyostimülanların özelliği ise şu. Dokuyu yine stimüle ediyor, kolajen sentezini uyarıyor. Ancak yüzde herhangi bir şişme, hacimlenme vesaire yapmıyor. Ve biz bunu yılda bir hastalarımıza ya da bazen 2 yılda bir uygulayarak orada bir doku uyarımı yapıyoruz. Yani kolajen sentezini uyarmış oluyoruz. Ve böylece aslında yaş alma sürecini bir yerde durdurup cilt kalitesini çok güzel bir şekilde arttırmış oluyoruz. Aslında diğer dolgulardan farkı, diğerlerinde biz kolajeni hyaluronik asit direkt enjekte ediyoruz. Evet. Bunda da vücudun kendi kolajen üretmesine Aynen takviye öyle. Yani doğal sağlıyoruz. bir şeyi aslında uyarmış Evet. oluyoruz. Böylece daha doğal bir görünüm elde Evet, etmiş oluyoruz. süper. Peki biz de bu dolguların bir sürü biyostimülan dolgular bir sürü şekli var ama biz burada radyesten biraz bahsedeceğiz. Radyes nedir? İçerisinde hangi madde vardır ve nasıl çalışır? Radyes'ten bugün bahsediyor olacağız. Evet. İçerisinde kalsiyum hidroksiapatit var ve karboksimetil selüloz var bunun. Evet. Bizim klinikte en sık kullandıklarımızdan biri. Şimdi bu aslında iki yönlü çalışan bir uygulama oluyor. Yani biz bu işlemi yaptığımızda aslında hastalarımız ilk etapta içindeki karboksimetil selülozun ödem yapıcı etkisini görüyor. Bir hafta 10 gün gibi. Sonra bu yavaş yavaş azalıyor. İşte o esnada kalsiyum hidroksiapatit çalışmaya başlıyor. Evet. Yani ne yapıyor? Bizim cilt altımızdaki fibroblastları uyarıyor ve onlara kolajen sentezletiyor. Ve aslında süreç bu şekilde ilerliyor. Hastalarımıza böyle anlatıyoruz. Hani bir hafta 10 gün sonra ödem azaldıktan sonra hiçbir şey yaptırmamış gibi hissedeceksiniz. Ama sonra 15. günden itibaren kolajen sentezi artacak ve 3. ayda maksimuma ulaşıp etkilerini daha güzel görmeye başlayacaksınız. Peki şimdi çok güzel anlattın bu arada hani dolguyu. Şimdi burada bölge olarak fark ediyor mu? Hangi bölgelere uyguluyoruz ve hangi bölgelere nasıl bir sonuç bekliyoruz? Evet. Şimdi aslında biz bunu daha çok yüzde uyguluyoruz, boyunda ve el üzerinde uyguluyoruz. Evet. Hani hastalarımızın bir kısmı bunu bilmiyor. Aslında zaten biz de o yüzden bunu anlatmayı uygun gördük. Buralara uyguluyoruz ve dediğim gibi hacim verme etkisi gibi değil de ciltte bir sıkılaşma. Mesela hastalarımıza şöyle anlatabiliriz. Mesela yüzlerini tuttuklarında daha gevşek diyelim ciltleri. Biz bu Radies uyguladıktan sonra 3 ay sonra hastalar ciltlerindeki sıkılaşmayı fark ediyor olacaklar. Ya da ellerinde böyle o daha bir dolgunluk. İşte hastalarımız damarların görünümünden rahatsız oluyor. Onların görünümünde azalma fark ediyorlar. Ya da yine boyun derisinde sıkılaşma gibi. En sık uyguladığımız alanlar buralar. Ama son zamanlarda Radies'in kullanım alanları da genişledikçe selülitte kullanımı mevcut. Ya da böyle dirseklerde ve dizlerdeki şu yaşla birlikte böyle elastik et kaybı oluyor, ciltte gevşeme oluyor. Aslında oralarda da uygulamalar son zamanlarda popüler olmaya başladı. Aslında şöyle, şikayet giderek değişebiliyor şekli. Evet. Aslında bir şeyi tedavi buluyorsun, o da olabilir mi, bu da olabilir mi derken uygulamalarını genişleniyor ve insanların beklentisi de biraz bu konuda artmış oluyor. İşte benim de var, hastam dirseğinde fazlalığı var, bunu cerrahi alabilir miyiz diye olan, dizinde olanlar var. Ama bence tabii ameliyatsız bir yöntemin olması Çok ve güzel. çözüm üretmesi bence çok güzel bir süreç. Kesinlikle öyle. Peki bu Radies tek seans mı uygulanıyor yoksa seansları var mı ve etki süresi ne kadar sürüyor? Şimdi Radies'i biz aslında şöyle diyoruz. Yılda bir uygulama diyoruz. Ama tabii ki hastanın yaşı bizim uygulama bölgemize göre aslında bunu değiştirebiliriz. Nasıl? Şöyle anlatalım. Normalde biz Radies için bir kutu Radies bir avuç içi gibi düşünüyoruz. Evet. Yani bir avuç içi burası, bir avuç içi burası toplamda 2 kutu kullanmamız gerekiyor. Bunu yaptığımızda aslında hastayı bir yıl sonra da yapabiliyor oluyoruz. Ama bazen işte hastalarımız maddi sebeplerden olabilir, çekinceleri olabilir. Diyelim ki bir kutu yaptırdı. Aslında bir kutu daha hakkı var. 3 ay sonra ikincisini yaptıktan sonra yine bir yıl sonra diyebiliriz gibi düşünebilirler. Ama ortalama hani
İşte yılda bir, 2 yılda bir tekrara uygun. Ama tabii burada yine hastanın yaşı, cildinin durumu ve oralarda nasıl baktığı da çok önemli. Şimdi aslında bunların normal bir dolgu olmadığı kısmından hani biyostimülanların. Peki bu dolgular normal hyaluronik asitle kombin edilebilir mi? Veya diğer mezoterapi konularıyla kombin edilebilir mi? Ürün yoksa tek başına yapılması lazım. Şimdi kesinlikle kombine edilebilir. Hatta yani bunu yaptığımızda çok daha güzel sonuçlar alabiliyoruz. Neden? Biz hep şunu konuşuyoruz ya, cildimiz tabakalardan oluşuyor ve biz aslında tek bir tabakaya değil de bütün tabakaları tedavi ettiğimizde daha güzel, bütünsel bir yaklaşım yapmış oluyoruz. O yüzden hastanın eğer volüm ihtiyacı varsa hyaluronik asit dolgularla kombine edebiliriz. Ya da yine cilt kalitesini arttırmak için yüzeyel mezoterapilerle kombine edebiliriz. Çok çok daha güzel sonuçlar alabiliriz bu şekilde. Yani çok da güzel olur yaparsak. Şimdi tabii bunu uygulama olarak direkt yaptığımız da var. Biraz sulandırıp özellikle konsantrasyonu biraz daha değiştirip yaptık uygulamamız da var. Bunları bölge bölge olarak değişiyor bu arada. Mesela senin tecrübelerin itibariyle sulandırıyor musun? Sulandırırsan kaç oranında, boyunda, elde bunların oranları var mı? Evet, bunların da oranları var. Hı hı. Evet. Şimdi şöyle, sulandırılmadan da kullanılabiliyor. Eğer sulandırmadan kullanırsak, hani bunu da anlatmış olalım, aslında sulandırmazsak bir dolgu efekti verebiliyoruz biz bu Radies'le. İşte elmacık kemikleri ya da bu jawline hattını belirginleştirmek için kullanılabiliyor. Su tutmadığı için yüzü büyütmüyor. Hani erkek hastalarda bu şekilde tercih edilebilir ya da işte yine kadın hastalar yüzü çok hacimlensin istemediğinde böyle kullanabiliyoruz. Sulandırdığımızda işte biyostimülan olarak kullanmış oluyoruz. Bunu da normalde aslında biz 1'e 1 oranında sulandırıyoruz yüz için. Boyun için de işte 1'e 2, 1'e 3 gibi sulandırıyoruz. Elde de yine aynı şekilde 1'e 2, 1'e 3 gibi, ama burada da işte kesin katı kurallar yok aslında. Mesela hastanın cildi çok gevşektir. O zaman ben daha çok sulandırmayı uygun görüyorum ki belki birazdan bahsedeceğiz. Hani bazen böyle görebileceğimiz genetikler olabiliyor. Onları daha minimize etmek için. Daha cildi gevşekse, ince ise sulandırma oranını arttırabiliyorum mesela. Ama daha çok sulandırdık, elimizde daha çok ürün var. Hani bu nasıl diyelim, yeterli gibi düşünmeyeceğiz. Hani o bir kutu bir kutu. Evet. İstediğimiz kadar sulandırmış olalım, o bir kutu olmuş oluyor. Tabii. Orada amacımız zaten sulandırmadaki amacımızdan konuşacağız. Komplikasyonları biraz daha düşürmek, Azaltmak, bununla evet. ilgili azaltmak. Bir de cildi ince olanlarda ele gelen böyle küçük granülasyonlar oluşuyor. Evet, Onları onlar azaltmak alışmasın aslında. diye. Aslında çok güzel bir dolgu bu arada. Hani Radies dolgusu. Ben de yıllardır kullanıyorum. Hatta burada söylemedik ama ben burunda bile kullandım bu arada. Hani O evet. burun dolgusu olarak falan kullandım. Gayet de güzeldi. Su tutmadığı için de evet, aslında ödem de mantıklı. yapmıyor Evet. ve ameliyata da engel bir durum teşkil etmiyor bu Çok arada. güzel. Gayet de güzeldi. Şimdi bir etkilerinden bahsedelim. Yıl olarak falan kaç yıl, ortalama 2 yıl sürüyor diye bir etki Evet, süresi. 1,5-2 yıl gibi aslında diyebiliriz ona. Ya bence 2 yıl bir dolgu için çok da iyi bir süre. Yani aslında Kesinlikle. düşündüğümüz zaman diğer dolgularda 1 yıl diyoruz ama 2 yıl sürme sebebi de aslında kişinin kendi kolajeninin artmasına bağlı. Yani o kolajenin yıkım süresi biraz da. Aynen öyle. Yoksa dolgunun etkisi zaten geçiyor bu Evet, arada. o zaten böyle bir iki ay içerisinde onun bu çalışmaları da var. Aslında o cilt altından kayboluyor madde olarak. Ama onun oradaki etkisi devam etmiş oluyor. İşte burada da hastanın yaşı ve cildine nasıl baktığı, nasıl beslendiği de Nasıl çok önemli. yaşlandı aslında. Evet, Biraz çok önem bunların hepsi kazanıyor. her zamanki gibi etkili tabii ki. Şimdi bu uygulama yapıldı. Kolajen üretimi ne zaman başlar? Hastaya nasıl bir işte başlama süresi ne dememiz lazım? Maksimum etkiyi ne zaman görür? Ve bu süreçte hastaya ek önerimiz var mı? Bir hafta 10 gün sonra dediğimiz gibi ödem etkisi azalıyor. 15. günde kolajen sentezi başlıyor. 3. ayda maksimum ulaşıyor aslında. 3. aydan sonra hastalar güzel sonuç görmeye başlıyorlar. Hatta bazen hastalar unutuyor bir şey yaptırdığını, anlam veremiyorlar filan. Sonra 6 ila 9. aylardan sonra böyle yavaş yavaş azalmaya başlıyor. İşte biz o yüzden aslında yılda bir uygulama yapalım gibi hastalarımıza söylüyor oluyoruz. Bir de şey diyeceğim, bu dolgularla ilgili şimdi hastalar geliyorlar, yaptırıyorlar ama bundaki şimdi her şeyde olduğu gibi ben diyelim geldi yaptırdı hemen işine dönebilir mi? Burada şişlik, morluk falan olur mu? Bir de uygulama esnasında hastaların ağrım olur mu diye bir şey var. Peki bu süreci nasıl yönetiyoruz? Her iğneli işlemimizde olduğu gibi öncesinde hastalarımızı anestezi etkili krem sürüp bekletiyoruz. Sonra işleme başlıyoruz. Bu işlemin bir güzelliği de bu aslında. Biz bunu kanülle uyguluyoruz. Yani iğneyle değil. Kanülle işte hastamızın aslında uygulama yerlerimize göre 2 giriş yeri bu tarafta, 2 giriş yeri bu tarafta oluyor genelde. Ve kanül dediğimiz ucu keskin olmayan bir iğnemiz var. Aslında onunla oradan girip, bir noktadan girip bütün cilt altına böyle yelpaze gibi döşüyoruz aslında onu. O yüzden hastalar çıktıktan sonra sadece bir iki tane küçük
noktaları oluyor. Hani orada da çok kanama morarma beklemiyoruz açıkçası. Ödem kişiye göre değişiyor. Hani hiçbir ödeme olmayan da oluyor. Birkaç gün süren ödeme olan da oluyor ama bu asla normal yaşam engellemiyor. Evet, normalde şey var tabii, iğneli bir uygulama olmadığı için direkt iğne çok böyle morluk beklemiyoruz ama ödem biraz olabilir gibi. Benim de hastalarımda olan da var, olmayan da var. Dediğim gibi değişiyor bu süreç ama tabii sonuçta bir travmatik bir uygulama. İçeriden bir travma uyguluyoruz. Bu bir miktar ödem Ve yaratabilir. sıvı veriyoruz yani. Evet. O yüzden. Biraz bazen bu ödem hoşuna giden de var bu arada. Var. Ödem geçince etkisi gitti diyen oluyor Evet, mesela. o ödemi de sevenler var çünkü cilt Evet. altında dolgunluk yaratıyor. O su oranı değiştiriyor. Dolayısıyla onu sevenler de var bu arada. Peki şimdi gelelim aslında can alıcı nokta. Bunların her şeyi çok güzel, çok güzel anlattık. Yapılıyor, ediliyor. İşte ver. Peki en büyük komplikasyonumuz nedir? Hastaya olabilecek kötü sonuçtan bahsediyorum. Yani o hasta geldi, böyle bir şey oldu. Dedi ki ya ben bu yaptığıma böyle bir şey oldu diyebileceği bir şey var mı? Yan etkisi var mı? Şöyle, Radies'te bu etki çok az aslında çünkü hakikaten güzel bir ürün. Ama uzun vadede ne görüyoruz? Nodül ya da granunom dediğimiz böyle sertlikler görebiliyoruz. Ya da işte az önce bahsettiğimiz gibi böyle minik minik cilt altında birikimler görüyoruz. Ama işte burada doğru ürün seçimi çok önemli. Doğru sulandırma ve doğru katmana yapmak çok önemli. Hani o yüzden eğer böyle tecrübeli ellerdeyse bunlar çok çok az denilecek miktarlarda. Bir de şu olabiliyor bazen, hastalarımıza ben bu konuda o yüzden hep bilinçlendirmeye çalışıyorum. Mesela bazı uygulamalar için biraz beklemek gerekiyor. Mesela başka bir biyostimülan yaptı, hemen üzerine Radies olmaz. Arada bir bekleme süresi var. Ya da Radies yaptık, hemen üzerine cihaz yapmıyoruz mesela. Hani bu gibi şeyler de aslında komplikasyon ihtimalini arttırabiliyor. O yüzden hastalarımıza tavsiyem şu, biraz bilinçli olmaları. Hani onlara ne uygulandı, ne yapıldı biraz onlar da farkında ve bilincinde olursa hani komplikasyon çok 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 az diyebilirim Radies'le alakalı. Evet, bu konuda haklısın bu arada. Bizde de geldikleri zaman dolgu yapılmış, ne dolgusu yapıldığını bilmeyen bir sürü insan var. Dolayısıyla biz üzerine bir şey yapacağız ama reaksiyon verecek, vermeyecek mi? Verdiği zaman şimdi önceki dolgudan bizden mi? Hani bir sürü orada bir boşluk var. En azından böyle bilinçli olarak bize gelirlerse biz de gerekli bilgiyi onlara rahatlıkla edebiliriz diye Aynen öyle. söylüyorum. Gerekli bekleme süresini sağlarız gibi. O yüzden hani o konuda bir endişeleri olmasın. Peki şöyle, aslında bu son sorum olacak sana. Şimdi biz hepsini yaptık, ettik. Komplikasyon bunlar dedik. Peki her hastaya biyostimülan dolgu uygulanır mı? Uygulanmayacak hasta var mı? Aslına bakarsanız yok. Yani şöyle gebe ve emzirenler harici konuşuyorum. Tabii bunun bilinen bir kontraindikasyon yok. Herkese yapılabilir. Ama ben kendi adıma nasıl tercih ediyorum? Şimdi 20'li yaşlar biyostimülan için çok genç. Belki 35'ten sonra hani ben kendimi öyle konumlandırıyorum ama tabii ki yapılamaz diye bir şey yok. Ama hani her şeyin bir zamanı var. 30'lu yaşlarda da yapılabilecek çok güzel tedaviler var. Evet. 20'li yaşlarda da öyle. O yüzden hani 35-40 gibi ben kendi adıma konumlandırıyorum. Ama mesela hastanın bir akne skarı var 20'li yaşlarında ama akne skarları var. Onlarda yine Radies tercih edebiliyorum, evet. Ama onun haricinde biraz daha böyle hani çok bu arada şöyle de anlaşılmasın. Çok yaş alındığında da kolajen iyice gittiğinde de tabii ki etkinlik azalıyor ama birazcık orta yolu bulmak gerekiyor bence. Ya burada evet, kişisel faktör önemli. Şimdi 20 yaş üzeri yapılabiliyor. Evet, bu var. Şimdi son dönemlerde özellikle kilo alıp verme durumları çok değişti. Genç, ben de ameliyat olan 20 yaşında mide küçültme olmuş, gelmiş. Cildi gevşemiş bir sürü hastam var bu arada. Şimdi ameliyatları yapıyoruz ama yüze dokunamadığımız kısımlar da var. Hani o an ihtiyacı yok. Mesela o kişilerde de uygulanabilir bu arada. Hani cildi o kolajen aktivasyonu sağlasın diye. Aynen öyle. Aslında biraz burada biz her ne kadar 20 yaş üzeri ve çoğunlukla da 30 yaş üzeri desek de biraz da kişisel faktörler burada kesinlikle çok önemli. Değişiyor. Önemli olan ihtiyaca uygun bu dolguyu yapmak. Yaptığımız zaman da gayet güzel sonuçlar almak. Evet. Bu arada bu uygulamada anormal bir sonuç, işte ben çok dolgu yaptırayım, yüzüm çok şişsin, öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Daha gayet doğal bir görüntü sağlıyorsunuz. Daha güzel yaşlanmak gibi söyleyebiliriz bu süreci. Evet. Bu yayınımızın sonuna geldik. Evet, bence bence gayet güzel anlattın. Böyle her şeyiyle konuştuk. Sorular da çok güzeldi. Ya ben evet, soruları arkadaşlar hazırlamışlar. Ellerine sağlık. Bence gayet güzel, bütün her şeyi detaylı anlattık. O zaman diğer programda görüşmek üzere diyorum Kübra'cığım. Sizin de Radies'le ilgili veya biyostimülan dolgularla ilgili aklınıza takılan soru işaretleri varsa video altına yorum yapabilirsiniz. Biz sizler için o soruları cevaplayacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.